Kalbe kan taşıyarak besleyen kroner atar damarların daralması veya tıkanması, kişide hayati riske yol açabilen kalp krizine neden olabiliyor. Erkeklerde aynı yaş aralığındaki menopoz öncesi dönemde olan kadınlara göre 4 kat daha sık görülen kroner arter hastalığı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi beklentilerle kendisini belli ediyor. Kroner damar darlıkları günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde cerrahi işlem yapılmadan el bileğinden perkütan girişim stent uygulamasıyla başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. El bileği radyal atar damarından girilerek takılan stent, hastanın damarsal komplikasyon yaşama oranını en aza düşürürken konforlu bir tedavi imkanı sunuyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji ve Girişimsel Kardiyoloji bölümünden Profesör Doktor Uğur Coşkun, kroner arter hastalığı ve modern tedavi yöntemleri hakkında şu önemli bilgileri verdi. Erkekler kadınlardan 4 kat daha fazla risk altında. Tüm vücuttaki kan akımının %3 ila 5'i kroner damarlardan geçmektedir. Kroner arterler kalpten aort kapaklar sonrasında çıkan ana atar damarlarımız olan aort damarlarının ilk ayrılan dallarıdır. Sağ ve sol olarak ayrılan bu iki kroner damar sistemi hiç durmadan vücuda ihtiyacı olan kanı pompalayarak çalışan kalp adalesini kendi beslenmesi için ihtiyacı olan dolaşımı sürekli sağlamaktadır. Kroner arter hastalığı ise bu damarların lümenini döşeyen ince endotel zarı tabakası altında kolesterol parçacıkların taşınmasıyla meydana gelen tıkanıklıklarla ortaya çıkmaktadır. Kroner arter hastalığı genellikle 40 yaş sonrasında görülmektedir. 40'lı yaşlarda erkeklerde kadınlara göre 4 kat daha sık görülür. Kadınlarda ise menopoz dönemi sonrasında bu fark kapanmakta, hatta 60'lı yaşlarda kadınlarda risk daha çok artmaktadır. Aile hikayesinde yaygın kroner arter hastalığı olan, ailesel hiperkolesterolemisi bulunan ve diğer damar sertliği risk faktörlerini taşıyan kişilerde çok daha erken yaşlarda da bu hastalık görülebilmektedir. Hareketsiz yaşam kroner arter tıkanmasına neden olabiliyor. Kroner arter hastalığı risk faktörleri düzeltilebilir veya düzeltilemez şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Hipertansiyon, yüksek kolesterol, hareketsiz bir yaşam, stres ve sigara ile alkol kullanımı düzeltilebilir risk faktörleridir. Genetik faktörler, ileri yaş ve erkek cinsiyeti ise düzeltilemez risk faktörleridir. Kroner arter hastalığı riskini en aza indirmek için düzenli egzersiz, normal kilonun korunması, stressiz yaşam, düzenli beslenmek, hipertansiyonun ideal kontrolü ve yüksek kolesterol içeren gıdalardan uzak durmak gerekmektedir. Mide bulantısı ve bu bölgede gerginlik kroner arter hastalığı belirtisi olabilir. Kroner arter hastalığının en önemli belirtisi göğüs ağrısıdır. Göğüsteki rahatsızlık, ağırlık, gerginlik, basınç, ağrı, yanma, uyuşma, dolgunluk veya sıkışma olarak da tanımlanabilir. Kroner arter hastalığının diğer belirtileri ise şöyledir. 1. Nefes darlığı. 2. Kalp çarpıntısı. 3. Her iki kolda veya sol kolda, daha sık olmak üzere tek kolda ağrı ve kesiklik hissi. 4. Mide bölgesinde gerginlik, ağrı ve yanma hissi. 5. Mide bulantısı. 6. Aşırı güçsüzlük ve bitkinlik hissi. 7. Soğuk soğuk terleme. El bileğinden radyal arterden anjiyografi kanama riskini en aza indiriyor. Kroner arter tıkanıklıkları, EKG, treadmill egzersiz, ekokardiyografi, farmakolojik stres ekokardiyografi, stres nükleer miyokardit scintigrafisi, çok kesitli bilgisayarlı tomografik kroner anjiyografik incelemelerle teşhis edilebilmektedir. Tanıda altın stent art teknik ise klasik kroner anjiyografidir. Kroner anjiyografi en sıklıkla kasıktaki femoral arter atar damardan veya el bileğindeki radyal arter damarlardan yapılmaktadır. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile hasta konforu ve kanama komplikasyonları riskini en aza indiren el bileğindeki radyal arterden kroner arter görüntülemesi ön plana çıkmaktadır.
Bu yöntem ile tespit edilen koroner arter tıkanıklıkları aynı seansta balon ve koroner stent ile tedavi edilebilmektedir. El bileğinde radyal arterden anjiyografinin avantajları. El bileğindeki radyal arter kanama riskini en aza indirerek hasta konforunu artırmaktadır. Deneyimli bir ekip tarafından tanısal ve girişimsel koroner damar işlemlerinde kullanılan el bileği radyal arterlerinden girilerek yapılan anjiyografinin avantajları şunlardır. Radyal arter el bileğinde hemen radius kemiği üzerinde olduğu için giriş yerindeki kanama kontrolü basit bir parmak basısıyla bile sağlanabilir. Arter ile komplikasyonlar daha nadirdir. Kum torbası veya kasık damarını kapatmak için kullanılan diğer materyallere ihtiyaç duyulmaz. Anjiyo sonrası hastalar yürüyebilir, idrarını yapmaya gidebilir. Hasta işlemden 3-4 saat sonra taburcu olabilir. Bacak damarlarında ileri kıvrım ve tıkanma olan hastalarda tercih edilir. Obezite hastalarında kasık girişimleri daha riskli olduğundan bilekten anjiyo bu riskleri çok düşürür. Radyal arterden stent de takılabilir. Dolayısıyla kasıktan stent takılan hastalara göre kanama riski, komplikasyon oranları çok daha düşüktür. Radyal anjiyo konusunda dikkat edilmesi gerekenler şöyle. Kol damarı kasık damarına göre ince bir damar olduğu için özellikle kısa boylu, ince bilekli ve diyabetik bayanlarda kateterin geçişine engel olan ağrılı spazmana neden olabilmekte, işleme kasıktan devam etme zorunluluğu yaklaşık %5 vakada olabilmektedir. Anjiyo süresi kasıktan yapılana göre ortalama 5-10 dakika daha uzundur. Çünkü ön hazırlık gerektirir. Daha fazla dikkat ve deneyime bağlıdır. Aort koroner damara yerleşmek için daha çok manipülasyona ihtiyaç gösterebilir. Anjiyoda alınan radyasyon süresi ve dozu buna bağlı olarak daha yüksek olabilir. Bypasslı hastalarda bypass damarlarına ulaşmak ve kateteri oturtmak biraz daha zor olabilir ve deneyim gerektirir. Bu işlem bu konuda tecrübeli uzmanlarca tam donanımlı merkezlerde yapılmalıdır. Kadınlar ve erkekler arasındaki farklar sıralanmaya başlayınca konu dönüp dolaşıp kadının duygusallığına, hassasiyetine geliyor. Öyle ki kadın kalbinin hassaslığından bahsediliyor. Peki ya söylenenlerin tıbbi olarak bir doğruluğu var mı? Kadın ve erkek kalbi farklı mı çarpıyor? Daha hassas olmak kadınları kalp hastalıklarına karşı daha korunaksız mı yapıyor? Acıbadem International Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doktor Aslıhan Eren Ekgöknil, kadın ve erkek kalbi arasındaki farklılıkları şöyle sıraladı. Erkekler ve kadınlar arasında pek çok fark var. Erkeklerin ve kadınların kalbinin farklı çarptığını söyleyebiliriz. Kalp ve dolaşım sisteminde hem hastalık riski ve semptomları hem ilaca verilen yanıt açısından önemli ayrımlar bulunuyor. Ancak kadınlar kalp ve damar sağlığı açısından biraz şanssız görünse de sağlıklı bir yaşam tarzıyla risklerinin önüne geçilebilir. Örneğin sadece egzersiz ve sigaradan uzak durmak bile kadınları bu hastalıklardan koruyabilir. Kalbin yapısı ve etki şekli temelde hem kadınlarda hem de erkeklerde aynı. Ancak boyut, işlev ve risk faktörlerine verilen tepki açısından çeşitlilikleri farklılıklar gösteriyor. Doktor Aslıhan Eren Ekgöknil bu farklılıkları şöyle sıralıyor. 1. Erkeklerin kalbi kadınlara göre daha büyük. Kalp ağırlığı kiloya göre hesaplanıyor. Erkeklerde kalp vücut ağırlığına göre yaklaşık 5,7 gram bölü kilogram olurken kadınlarda sadece 4,8 gram bölü kilogram. Buna göre kadınların kalp ağırlığı ortalama 200-280 gramken erkeklerde 250-390 gram ağırlığında değişiyor. 2. Bir kadının kalbi oksijen ihtiyacını karşılayabilmek için erkek kalbinden daha hızlı çarpıyor. Kadın kalbi dakikada ortalama yaklaşık 70 kez atarken erkeklerde bu sayı 60'a düşer. 3. Kalp hastalığı tanısı alanların %57,8'i erkek ve %42,2'si kadın. Ancak kalp hastalıkları kadınlarda daha şiddetli ilerliyor. 4. Kadınların kalp hastalığından hayatını kaybetme oranı erkeklere göre %8 daha fazla. Bunun en önemli nedeni ise birçok kadının riskin farkında olmaması ve kalp krizi belirtilerini doğru yorumlayamaması. 5.
Kalp krizi kadınlarda farklı belirti gösteriyor. Sol göğüs boşluğunda keskin ağrı ve şiddetli gerginlik gibi klasik belirtiler onlarda daha az görülüyor. Ancak nefes darlığı, kürek kemikleri arasında ve üst karın bölgesinde ağrı, bulantı ve kusma olasılığı daha yüksek. Bu nedenle kadınlar kalp krizi işaretlerini tam olarak tespit edemediğinde geç kalabiliyor. 6. Diyabeti olan kadınların kalp hastalığından hayatını kaybetme riski erkeklere oranla %50 daha fazla. Araştırmalar, diyabet, sigara ve obezite ile psikolojik ve sosyal stres faktörlerinin kadınları daha olumsuz etkilediğini gösteriyor. 7. Damar hastalıklarına kadınlar daha geç yakalanıyor. Tanı alan hastalar arasında kadınlar erkeklerden ortalama 10 yaş daha büyük oluyor. Kan yapısı da farklı. Kadın ve erkek kalbindeki farklılıkların yanı sıra kan ve damar yapısının da cinsiyete has özellikleri olduğunu vurgulayan Doktor Aslan Eren Ergöknil şunları söylüyor. Kadınların kanlarında neredeyse 1/4 daha az hemoglobin, yani kırmızı kan hücresinde depo edilen demir açısından zengin protein bulunur. Hemoglobin kandaki oksijeni taşıdığından organlara oksijen taşıması erkeklere oranla daha düşük olur. Oksijen kaynağı yaşla birlikte azalıyor. Erkekler için bu oran yılda %1 oranında gerçekleşirken kadınlarda %0,8 düzeyinde azalma oluyor. Kadınların damar yapısı erkekler oranla daha ince ve hassas olduğu için damarda biriken yağ parçaları bile büzüşmeye neden oluyor. Kalp ve damar iç yüzüne yapışan kitle damarları tamamen kapatabiliyor. Kadınlık hormonlarının hastalıklar üzerinde etkileri hakkında bilgi veren Ergöknil şu noktalara dikkat çekiyor. Doğal östrojenin yağ metabolizması ve dolayısıyla kolesterol seviyesi üzerinde olumlu bir etkisi bulunuyor. Bu genç kadınların damar daralmasına daha az yatkın olmasının nedenlerinden biri. Ayrıca kadınlık hormonları damar genişletici etkiye sahip. Bu etki kadınları en azından menopoza kadar kroner kalp hastalıklarından korumaya da yardımcı oluyor. Ancak menopoza giren kadınlar verilen hormon replasman tedavisinde dikkatli olmalı. Çünkü bu hormonların kan pıhtılaşması üzerinde etkileri var. Özellikle sigara, yüksek kolesterol veya tansiyon gibi diğer risk faktörleri varsa tromboz riski artar. Doza bağlı olarak doğum kontrol hapları yoluyla verilen hormonların da tromboz, kalp krizi ve felç riskini artırabileceği unutulmamalı. Risk faktörlerinin etki düzeyi değişiyor. Sağlıksız bir yaşam tarzı kadınları daha çok vuruyor. Sigara içen kadınlarda kalp hastalıkları riski erkeklere göre daha yüksek oluyor. Ayrıca diyabet erkeklere kıyasla kadınlarda kalp krizi riskini 2 kattan fazla artırıyor. Günlük stres ve depresyonun da kadınlar üzerinde etkisi büyük. Kadınlar hastalığı hafife alıyor. Hastalığa yaklaşım da kadın erkek arasındaki farklardan biri. Genelde kadınlarda kalp sorunlarını hafife alma eğilimi oluyor. Göğüs ağrısı ve çarpıntıyı olağanüstü duygusal durumlara yoruyor. Geçici ve önemsiz bir rahatsızlık olarak düşünülüyor. Oysa erkekler kadınlara oranla şikayetlerini daha dikkate alıyor ve doktor önerilerine daha iyi uyuyor.